Biraz yorucu ama keyifli bir gündü. Bulutların üzerinde rüya gibi bir gün geçirdim. Kendime bir güzellik yaptım. Teleferiğe bindim. Onca stresi olayın ardından bir teleferiği hak ettiğimi düşünüyorum. Biraz karla oynar dönerim. Srebrenica Dağı'ndayım. Dağın ismini yanlış söylüyor olabilirim. Eğer öyleyse düzelteceğim sonrasında. Srebrenica Dağı'na. Çok mutluyum bu karar verip buraya geldiğim için. Yani aslında pek yapamadığım şeyler bunlar. Mevzu para harcamak olunca biraz pintiyim. Ben biraz yokluk yaşamış insan psikolojisi. Sanırım iki tarafa da savrulabiliyor. Ya ne varsa harcıyor ya da tutayım da aman sıkıntı yaşamayayım diye düşünebiliyor. Ama şu yakın zamanda yaşadığım sıkıntılardan sonra tam da böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden gayet mutluyum karar verdiğim için. Yani bir daha ne zaman kar görecektim aslında bilmiyordum da. Şili'ye kar düşüyor fakat o tarafların kışına doğru sonbaharda Peru'ya geçmeyi düşünüyorum. Sonra da Türkiye'nin sonbaharında Türkiye'ye dönmüş olacağım. Tabii bunlar planlar. Planların en başından itibaren aksaklıklar meydana gelmeye başladığı için planlarıma ne kadar sadık kalabileceğim hiçbir fikrim yok. Bosna dağlar arasında bir vadi olarak uzanıyor. Tam o sisin çöktüğü yerde Bosna var. Saraybosna var. Bosna değil. Saraybosna aslında bir kış şehriymiş. Yazını da sevmiştim ilk geldiğimde. Fakat şimdi kışına gelince yaşadıklarımı bir kenara bırakırsak kışına aşık oldum diyebilirim. Aslında şu arkamdaki sisli yerlerden aşağıya doğru inilebiliyormuş. Yani direkt şehre yürüyerek de inilebiliyormuş. Ben bunu bilmediğim için teleferikten gidiş dönüş bileti almıştım. Buna rağmen hala düşünüyorum aslında yürüyerek inmeyi. Sadece biraz yorgunluğum emin olmama sebep oluyor. Yani ilk başta sabahki kendi başıma karlı dağlara ulaşma çabasını göstermeseydim bu kadar yorulmayabilirdim. Hazır Bosna'da kalmışken biraz dağlık kısımlarına gideyim. Karla aşırı neşir olayım istiyorum. Yerde çok az bir kar birikintisi var. Çatılarda hiç yok şu anda. Daha yukarı kesimlerde belki bulabilirim diye umuyorum. Yani şu anda ne oluyor hiç bilmiyorum. Bütün şimdiye kadar olan aksiliklere vesaire savaş mı ekleniyor bu siren seslerine hiç anlamış değilim. Yani dağa karla keyif yapmaya gidiyordum ben aslında. Bir anda ezanla beraber bu siren sesleri duyulmaya başladı. Hayat hala normal akıyor gibi. Niyetlendiğim şeyi bir ölçüde yapabildim diye düşünüyorum. Karda bir doğa yürüyüşü yaparım diye ummuştum. Karlar erimek üzereyken bir daha yürüyüş yapmış oldum. Patika'nın da nereye gideceğini de hiç bilmiyorum ama görün bakalım. Hayda. Patika'nın sonuna geldik. Patika geldi. Gerçi şuradan geçerim herhalde. Çok sık dallar ve ağaçlar var burada. Oy. Umarım içinde bir köpeğe rastlayacağım bir bahçede falan değilimdir. Çünkü biraz özel mülkte olabilirim gibi geldi. Evet, maalesef ki öyle sanırım. Çıkış arayacağız bakalım. Nereden çıkabileceğiz acaba? Yanlışlıkla girdiğim çok belli. Çıkış kapısını buldum. Macerayı da kazasız belasız atlatmış oldum. Talihsizlikler silsilesinde yeni bir şey eklemedim en azından. Sonuç olarak yürümemeye karar verdim. İyi de yapmışım. Gün batımına doğru gitmek daha iyi bir fikirmiş zaten. Teleferikle gün batımı da ayrı bir keyifli oluyormuş. Şu anda onu deneyip. Oh, bugün dinlendirici
ve o günlerin stresini üzerimden atmama yardımcı bir gün oldu. Aslında yürüyerek inmek istememdeki en büyük sebep de şu arkamdaki sise yürüyerek dalmak istemekti. Öyle olmadı. Şimdi teleferikle dalıyoruz o sise. Bakalım nasıl görünecek. Var da yani şu gün batımı ve sis ayrı bir güzel göründü. Yolculuğumun bundan sonrasının çok daha keyifli bir şekilde akmasını umuyorum. Yeter bu kadar sorun ya. Daha başlamadan başlayan sorunlarım yetti.